Evet, şimdi daha fazla başlığın detayı için siyaset uzmanı Sayın Kemal Erkan bizimle birlikte olacak. Kemal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Özlem Hanım. Günaydın, nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Evet, Trump tarifeleriyle ilgili öncelikle konuşmak istiyoruz sizinle. Başından beri tarifelerin, her tarife açıklamasının piyasalarda yarattığı dalgalanmaları takip ettik. Trump da başından beri buradan ABD ekonomisinin elde edeceği gelire işaret ediyordu. Ve bunun da altını çizmeye sık sık devam ediyor ABD Başkanı. ABD Hazine Bakanlığı da verileri paylaşıyor. O verilere göre Haziran ayında ABD hazinesine 26,6 milyar dolarlık gümrük vergisi girmiş. Mayıs ayında 22,2 milyar dolar girmiş. Ben şunu sormak istiyorum, artık geldiğimiz noktada artık rakamları da yavaş yavaş almaya başladık. Gümrük vergileri gerçekten de ABD hazine gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturabilecek gibi görünüyor mu önümüzdeki süreçte? FED tarafı sürekli enflasyonist etkilerin altını çiziyordu ama o tarafta da artık yavaş yavaş farklı sesler yükselmeye başladı. Nihayetinde baktığımız zaman bu gümrük vergileri ABD ekonomisi için bir başarı hikayesi mi olacak, yoksa zıttını söyleyenler mi haklı çıkacak? Geldiğimiz noktada ne görünüyor sizce bu anlamda? Tabii, şimdi ben hep bu tür yorumlarda, Trump'la ilgili yorumlarda öncelikle şunu söylüyorum. Trump'ı yani hafife almak pek doğru bir şey değil. Herhangi birisi için, herhangi bir ülke için, buradaki muhalifler için yani sevelim sevmeyelim, bu adam işini iyi yapmaya çalışıyor ya da yaptığı şeyin farkında, yaptığı şey tam hakim. Ve ben bunu sanıyorum sizinle konuştuğumuzda da belki Şubat ayında konuştuğumuzda anlatmıştım. İlk gelen tepkiler Ocak, Şubat, Mart aylarında tarifelerle ilgili çok olumsuzdu. Çünkü orada bir klasik görüş var. Yani işte ekonomistlerin hep daha önce bildikleri şekilde. Yalnız buradaki olayın başlangıç noktasını iyi hatırlamak gerekiyor. Başlangıç noktası nedir? Burada eski model bir sistem var ve bu Amerika'nın ticaret kaygılarını gidermiyor. Amerika büyük bir alıcı olduğu için bir şekilde Amerika'nın imkanlarından başkaları faydalanmış oluyor en büyük alıcısı olarak. Dolayısıyla ben hep başından beri dediğim gibi biraz hani bekleyip görelim. Çok yani yüksek şekilde eleştirmeden bir bakalım ne olacak. Bence dedim burada başka bir şey var, insanlar göremiyor falan ve 6-7 ay sonra geldiğimiz nokta bu oldu. Şu an sanıyorum bu seneki projected number 300 milyar dolar tarifelerden gelecek olan. Şimdi bu Amerika bütçesi içerisinde çok büyük bir rakam. Daha öncelerinde bu rakam sanıyorum 100 milyar dolar civarındaydı. Şimdi bu olayın bir ilk hani girişindeki kısa dönüş, yani kısa vadeli dönüş. Ancak olayın bir uzun vadeli dönüş var. Ben size birkaç rakam vermek istiyorum. Bunlardan sanıyorum sizin de orada haberlerde çıkmıştır. Şu an Nissan, Hyundai, Honda, Volkswagen, bütün bu büyük araba firmaları, oto firmaları şu an Amerika'da yatırım yapmak için bekliyorlar. Çünkü bir şekilde Amerikan marketini kaybetmek istemiyorlar ve dolayısıyla bütün yatırımlarını Amerika ya da Meksika'ya doğru yönelmiş oluyorlar. Şimdi bunun içinde BMW de dahil. Daha sonrasında 3-4 tane büyük pharmaceutical company'leri görüyoruz. Bunların her biri 75 ile 100 milyar dolar yatırım için geliyorlar. Yani henüz biz bu yatırımın Amerika'daki karşılığını görmedik. İlk gördüğümüz şey bu kısa vadede gelirlerden, tarife gelirlerinden, gelirlerin artışından gelen bir para. Ama daha sonrasında hem ekonomide hem de buradaki halk için, yani Amerikan halkı için iyi olabilecek gelişmeler yaşanacağını düşünüyorum ben. Evet, o bahsettiğiniz konu ABD ile Japonya arasında tarife anlaşması çerçevesinde ya o anlaşma gerçekleştikten sonra Trump bir açıklama yapmış ve
Japonya'nın kendisinin talimatıyla Amerika'ya 550 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıklamıştı ve karın %90'ını da kendilerinin alacaklarını belirtmişti. Baktığımız zaman evet, etkilerini uzun vadede görmeye devam edeceğiz. Şu an için gümrük vergilerinin ABD hazinesine girmeye başladığını ay ay takip ediyoruz. Hazine Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verilerden. Bir başka, evet, bir şey eklemek istiyorsunuz sanıyorum. Bir başka konuya geçeceğim. Buyurun. 3-4 tane pharmaceutical company demiştim. Bunlar ilaç firmaları. Bunların içerisinde Sanofi var. Onun içinde Roche var. Bir daha bakayım net olsun. AstraZeneca var. Ve Novartis var. Bunların hepsi Avrupa kökenli firmalar. Ve şu an bu firmalardan AstraZeneca'dan 50 milyar, Novartis'ten 23 milyar, Sanofi'den 20, Roche'dan da 50 milyar dolar yatırım geliyor. Evet. Ve bu tarife anlaşmalarının update ile beraber olan bir şey. Yani bir problemlerden bir tanesi, biz hep bunu ben genelde söylüyorum katıldığım yerlerde, yeni problemler var. Bu yeni problemleri eski yöntemlerle teşekkür ederim. Eski yöntemlerle çözemiyoruz. Dolayısıyla burada bir update gerektiğini ve bence bunu sanıyorum yani %97 söyleyeyim kendi açımdan, sonra yanlış olmasın, %97 bence bu Amerika için başarılı bir adım oldu. Burada bir de şey eklemek istiyorum. Belki hani sorularınız da vardır. Yani şu an bence Türkiye için büyük bir fırsat. Çünkü biz %15'teyiz tarifelerde. Bu en düşüklerden bir tanesi. Benim yani burada bizi dinleyen Türk yatırımcılar varsa burada zaten hani bir şekilde ihracat işindelerse bu yüksek tarifeli ülkelerden alınan mallara bakıp eğer Türkiye'de pazar varsa bunun için o pazarı değerlendirip Amerika ile işbirliğine girebilirler. Bu önemli bir fırsat Türkiye için ve Türk firmaları için. Evet. Diğer bir başlığa geçelim. Tabii yani aslında şuradan başlayayım konuya. Bütün bu tarife tartışması ve ortalığın toz duman olduğu dönemdeki gelişmelerin de etkisiyle tabii Trump'ın görev onayı da %40'lara kadar düşmüş. Belki bunu etki eden başlıklardan bir tanesi olabilir şimdi konuşacağımız başlık. Bu kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davası. O davada da Trump'ın adı geçiyor ve tırnak içerisinde düşmanları, eski dostu, yeni düşmanı Elon Musk gibi isimler sık sık bu konuyu gündeme taşıyorlar. Bu dava, yani Epstein davası, Trump'ın siyasi geleceğini ne kadar etkileyebilir gibi görünüyor? Ya ben yine şimdi o zaman şey gibi olmasın, klişe gibi olmasın, ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Hep Trump'ı hafife alıyorlar. Şimdi burada ben bir size kısaca anlatayım ne olduğunu. Yani zaten bu Epstein davasını biliyorsunuz. Jeffrey Epstein ilk suçunu 2008 yılında aldı. Florida'da bir tutuklanma yaşadı. Orada 13 ay denetimli bir şey yaşadı, hapis hayatı yaşadı ama yani gündüz işine gidiyordu, akşamlar işte gelip işte 7-8 saat hapishanede kalıyordu falan filan. Şimdi bunlar 2019'da değişti. 2019'da tekrar tutuklandı ve daha sonra da işte bu cezaevindeki yani kendisi intihar etti deniliyor ancak yani yüksek ihtimal öldürüldüğü daha çok konuşuluyor. Şimdi bu adamın Trump'la ilişkisini zaten bütün kamuoyu biliyordu daha öncesinden ve Trump da başından beri diyordu ki ben bu adamla 2008'e kadar görüştüm. Yani aynı ortamlardayız, aynı işte bunlar yani investment tarafında da bir arada çalışıyorlar. Dolayısıyla burada bilinmeyen, Trump'la bilinmeyen hiçbir şey yok. Yeni olan, yeni haberlerin hiçbirisinde de Trump'la ilgili yeni bir video, yeni bir fotoğraf falan yok. Yani hepsi eskiden bizim daha önce gördüğümüz şeyler. Yalnız Trump bence, sizin de ben bu konuda fikrinizi merak ediyorum. Ne düşünürsünüz benim söylediğim bu şeyle ilgili? Şimdi şöyle bir şey var benim düşündüğüm. Ben bu listeden bir flight log diye bir liste var. İşte uçuş şeyleri, uçan kişilerin listeleri. Şimdi burada baktığımızda bizim gördüğümüz şu.
Ben bunu kendi YouTube kanalımda da cover ettim. Yani oradan biraz hani hazırlıklıydım konu için. Şimdi burada %90 isimlerin %90'ı demokrat. Bunların içerisinde Bill Clinton, Hillary Clinton var. Onun dışında sayabileceğimiz bir sürü başka demokratlar var. Şimdi Trump'ta bu liste var. Yani benim görüşüm şu, eğer Trump bu listeyi hemen yayınlamış olsaydı bu file'ı, diyecekler ki işte siyasi intikam oluyor. Tamam, şimdi biz onu düşündüğümüz zaman adam bence şöyle bir strateji geliştirdi. Ben bunu yayınlamıyormuş gibi gözükeyim. Sonra demokratlar bana baskı yapsın. Onlar da çok kolay düşüyorlar böyle şeylere. Ve şu an Trump acayip bir şey oluşturdu üzerinde. Bunu açıklasın, işte ne saklıyor, kendini mi saklıyor. Halbuki herkes biliyor ki isimlerin neredeyse tamamı demokrat. Bir tane şey var, Robert Kennedy, JFK, RFK Jr. O zaman demokrattı zaten. Yani şu an bizim Sağlık Bakanımız. Dolayısıyla bence bu yeterli kamuoyuna oluşunca diyecek ki benim yani elimde olan bir şey yok, ben açıklamak istemiyorum ama çok baskı oldu, buyurun size file. Yani şimdi şöyle bir o zaman yani çok enteresan geliyor bu bana. Yani şimdi o listede hakikaten Bill Clinton varsa ya da işte Obama varsa bunu nasıl yani halk bunu nasıl proses edecek? Yani çok enteresan bir şey olacak gibi geliyor bana. Dolayısıyla bence burada Trump güzel bir oyun oynayıp yani bu oyun içinde bir kapana kısılacaklar gibi geliyor demokratların bu tepkileri. Ben bu arada biliyorsunuz burada demokratlarla yakın çalışıyorum. Bizim eyaletteki Congresswoman, senatörlerin, onların finans komitesindeyim ve ben bunu onlara söylüyorum zaten. Ama bir şekilde bir siyasi bir aptallık diyelim ona şey yapmıyorlar, anlamıyorlar. Ve şu an mesela liste açıklanacak, listede Trump yok. Yani ben listeyi 5 ayrı yerden, hani şu an bizim için görünebilen yerlere baktığımda bu listede Trump yok. Yani şimdi bunun üzerinde ısrar edip sen bir şey saklıyorsun demek bence Trump'ın kurduğu tuzağa düşmek gibi bir şey olacak ve o açıdan bence bu adamı hiçbir zaman hafife almamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, tarifelerle ilgili aslında yapmış olduğunuz yorumun altını burada da çizmiş oldunuz. Trump güzel bir oyun kuruyor olabilir bu anlamda demokratlara diye ifade ediyorsunuz. Demokratlar çünkü o dosyaların açıklanması için baskıyı artırıyorlar. Nihayetinde kendileri eleştirilerin odağı durumunda kalacaklar liste açıklandığı zaman diye ifade ettiniz. Bir başka dava var. Süremizin de bayağı azaldığını ifade edeyim ama kısaca ona da değinelim. O da şu anda bu dava kadar çok gündemde değil ama giderek daha fazla konuşulmaya başlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un cinsiyet değiştirdiğini iddia etmişti bir Amerikalı sosyal medya fenomeni Candace Owens. Onunla bir karalama davası açıldı. O dava ile ilgili bilgileri ve ABD kamuoyuna nasıl ve ne kadar yer tuttuğuna ilişkin bilgileri yine izlenimlerinizi, görüşlerinizi alalım sizden. Şimdi bu olay çok yani oksimoron bir olay. Yani şu an bir dedikodu başladı. Bu Candace Owens işte komplo teorisi falan programlarında katıyor, işte onların üzerine eğiliyor. 5-6 tane bu Brigitte Macron'la ilgili yayın yapıyor bu kadın. Şimdi bu yayınlar çok ilgi çekiyor. Tabii Candace Owens'ın YouTube kanalı çok büyük. Sonrasında şöyle bir bence dünyada yapılabilecek en büyük ahmaklıklardan bir tanesi, böyle bir durumda Fransa'dasınız, düşünün. Fransa'nın Cumhurbaşkanı'nın eşisiniz ve Amerika'da dava açıyorsunuz. Yani birçok insanın mesela belki bu Türkiye'de haber olmayacaktı eğer bu dava açılmasaydı. Ben bunu size hani ben kendim açımdan söyleyeyim, ben kabul etmek istemezdim eğer dava açılmamış olsaydı. Şimdi burada 200 küsur sayfalık bir iddianame var ve kendisinin aslında kadın olarak doğduğunu belki ispat etmesi gerekecek. Şimdi olayın biraz daha gerisine gittiğimizde biraz tabii çarpık ilişkiler var. Şimdi bu Brigitte Macron 40 yaşında sanıyorum ortaokul lisede öğretmenken Emmanuel Macron 14-15 yaşlarında tanışıyorlar. Daha sonra bu işte bir ilişkiye dönüşüyor. Ve
aslında kendi solunuzu dinlediğiniz zaman, ben dinledim maalesef. Yani böyle inanmak istiyorsunuz bir şekilde, inandırıyor yani, bayağı inandırıcı. Ama şimdi bu dava açılınca bu olay tamamen legit bir hale geliyor. Şu an herkes bu davayla ilgili konuşmaya başlıyor. Birçok insanın haberi yoktu bundan. Şu an herkes, yani Cumhurbaşkanı, Fransız Cumhurbaşkanı eşi bu davayı açıyor. Şimdi ben niye bununla biraz daha fazla ilgilendim onu söyleyeyim. Şimdi biz Delaware'de yaşadığım için, Delaware Amerika'nın ikinci en küçük eyaleti ama belki de en güçlü eyaletlerinden bir tanesi. Çünkü bizim hukuk sistemi Delaware'de biraz kendine has, unik bir sistem. Dolayısıyla bu dava kendisi, Owens'ın firmasının burada olması dolayısıyla, yani incorporated olarak burada olması dolayısıyla bu dava burada görülecek. Hı hı. Dolayısıyla şimdi ben, bizim tabii çok avukat arkadaşlarımız falan var. Onlarla biraz hani olayın içine girdik, baktık falan. Çok tuhaf bir olay. Yani ben o durumda olsam böyle bir dava açar mıydım? Kesinlikle açmazdım. Çünkü bu kazansa da kaybetse de bu Brigitte Macron'un kaybetmesi anlamına gelecek. Çünkü şu an bütün dünya bu bir hafta sonrası bu olay daha da bence. Evet. Yani muhtemelen bizim yayına atıf yapacaklar, işte referans yapacaklar konuşurken Türkiye'de. Çünkü bu acayip bir şey alacak gibi geliyor bana. Dolayısıyla bence bunu yakından izlememiz gerekiyor. Ben de Delaware'de olduğum için yani o court, yani şuradan bize 1 mil falan. Yani isterseniz gidip direkt size court'tan canlı yayın yaparız. Evet. Davanın... Evet, davanın ilerleyen safhalarında yine sizden o konuyla ilgili görüş alırız. Çok teşekkür ediyoruz siyaset uzmanı Sayın Kemal Erkan, yayınımıza katıldığınız için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler.